Merhaba arkadaşlar ve sonunda Aşil'in becerileri açıklandı ve bugün bu videoda Aşil'in ve Hector'un becerileri tamamen inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler vardır, gerçekten ben de merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden birinci komutan olarak Suare'yi inceliyoruz ve sonra da o diğer deli divanı, tabii ki liderlik komutanı inceleyeceğiz. Aşil Suare çok yoğunluk combo yetenek ağacı sahiptir. Bu normaldir. Geçelim bakalım neler var. Ama beğeni atmayı lütfen rica ediyorum. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın çünkü bunlar ücretsizdir. Komutan becerileri. Pelin'in mızrağı. Hedef türü alan etkili. Yani 360 derece vuruyor arkadaşlar. Çok basit. Öfke gerekmesini 1000. Öfkeye 1000 öfkeye gerek var. Tamam. Yakındaki 5 düşman birliğe karşı 2 combo saldırı başlatıyor. Hasar faktörü 1000. Her hedefe verilen hasarı %15 azaltıyor. Hedefler 3 saniye boyunca yürüyüş hızının %20'sini kaybediyor. Bu şimdi ne anlama geliyor? 360 derece vuruyor 5 düşmana kadar. Her düşmana 2 combo saldırı hasarı başlatıyor. Combo saldırı hasar faktörümüz 1000'dir. Yani 1000 2000. Yani benim söylediklerimin dünkü Sargon'un hakkında söylediklerimin bunun 2 katı çıkartmışlar. Bu kendisi bir felakete dönüyor. Onu size söyleyeyim. Ve intikal hızını da düşmandan azaltıyor. %20 zaten kendisi. Suare bu iş bitti. Burada bu beceri şu ana kadar buradan mükemmeldir. Hedeflere ayrıca 10 saniyene parçalanmış etkisine maruz kalır ve pelin mızrağından hedeflere bak. Hedefler ayrıca 10 saniyeliğine parçalamış etkisine maruz kalır ve pelin mızrağından aldıkları hasarı %5 artırıyor. Bu etki 3 defaya kadar birikebilir. Yani %5 birikebilir, %10 olabilir, %10 da %15 olabilir arkadaşlar ve 3 defaya kadar birikebilir. Süresi bir yıl daha kazandığında, yani 4. kere kazandığında sadece sıfırlanıyor. Ama tabii ki 2 kere yaptıysanız çatışmadan çıkarsınız da yine de bunlar sıfırlanmaz ve 3.'yü de bekliyor. %10 pelin mızrağı hasar artışı oluyor arkadaşlar. Yani bu komutan birinci becerisinden dolayı metadır. Bu birinci becerisi. Daha ikinci ve üçüncü becerileri hiç okumadık. Bakalım. Arke'nin kanatları bu komutan süvari birimlerine %40 saldırı ve %20 intikal hızı kazanıyor. İttifak toprağlarının dışındayken de %10 daha sağlık kalıyor. %40 süvari saldırısı, bu baya güzel. %20 intikal hızı süvaridir, daha ne istiyorsun? Jet mi, Bugatti mi, ne yapıyorsun bilemiyorduk. Süvari sağlık bonusu da haritanın dışındayken, zaten birçok zamanda %99 haritanın dışında savaşıyoruz ve %10 sağlık da buradan alıyoruz. İkinci becerisi tamam mı? Yani ikinci becerisi yine de dikkat çekiyor ama o kadar değildir. Üçüncü becerisi, burada bir kitap ya bir roman yazmışlar şerefsiz. Bakalım gerçekten de roman mı değil mi? Eğer bu komutan birliği haritadaysa %5 daha az hasar alıyor. Bu düşman bu komutanı çıkarttın mı evinde? Kalenden çıkarttın mı %5 daha az hasar alıyoruz. Gelin tüm beceri hasarı, combo saldırı hasarı ve karşı saldırı hasarı %10 azaltıyor. Diyor ki birisi sana vuruyorsa, öyle daha normal bir dilde söylesem. Bayki sana vuruyor, Liuche sana vuruyor, Kenshi vuruyor, Arthur Pendragon vuruyor, Jartu Curtu vuruyor. Ne vuruyorsa vursun. Eğer ki toplam bu kıtalara sana vurduğundan 3000 hasar faktörü geçerse bu komutan Pelin'in mızrağın yeteneğini tekrardan kullanıyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Üçüncü beceri tek hedefte söyleyeyim şimdi metada. Burada diyor ki bu beceri tekrardan kullanılıyor. 1000 combo saldırı hasarı ve pelin mızrak hasar artışıyla 5. Yani burada sürekli %15'lerden %15 hasar artışımız var. Ve 1000 de tabii ki combo saldırı hasar faktörü vuruyor arkadaşlar. Bu da 3. beceriyi oldukça popüler yapıyor ve 5-5-5-1 kullanabiliyorsunuz bu komutanı. Bu şu ana kadar 5-5, hatta 5-1-5 şu an çok iyi olacak. Şu an 3 beceriyi inceledik. 4. becerimizde arkadaşlar, 4. becerimizde Aşil'in gazabını söyle. Eğer bu komutan birliği biz açık alandaysa normal hasara göre %10 daha fazla hasar veriyor. %10 daha fazla hasar vermek, burada 1000'den vurmak, bu farklı bir şeydir. Başka bir dünyaya geçmiş bu komutan. Yani bu şu ana kadar göremediğimiz, hatta Quincy'den göremediğimiz şeyleri burada bu komutandan görüyoruz.
Pelin mızrağın becerisini her kullandığında 10 saniye boyunca öfke kazanım hızını %10 ve saldırıyı da %10 bonus kazanıyor. Bu etki 2 defaya kadar birikebilir. Yani %10 değil %20 intikal hızı ve %20 saldırıyı kazanabiliyor. Bu etki 2 defaya kadar birikebilir. Süresi bir yıl daha kazandığında sıfırlanır. Yani %20 tekrardan %10-20 %20 %10-20 arkadaşlar. Ve şu an bu beceri tamamen bu komutanı 5-1-5-5 kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki asıl felaket bu komutana geliyor. Diyor ki Pelin'in mızrağı becerisini her kullandığında 10 saniye boyunca. Pelin'in mızrağı hangi beceri oluyor arkadaşlar? Çok basittir. Birinci beceri. Birinci beceri nasıl tetikleniyor? Abi birinci beceri bu üçüncü becerinin yüzünden sürekli çalışıyor arkadaşlar. Sürekli çalışıyor. Deli gibi çalışıyor. O yüzden bu beceri sürekli kullanılacak. Yani kullanabilecek bir şeydir arkadaşlar. İkinci becerisinden ve üçüncü becerisinden dolayı. O yüzden bu komutan böyle olacak. Tabii ki buradan da tamamen ilahi miras veya hatta uzmanlık becerisini kullanıyoruz. Geliştirmiş hapsatan zırhı. Yani burada uzmanlığı arkadaşlar burada bu komutanın buz beceriyi kullandırıyor. Yani buradaki hasar azaltması daha az oluyor ya başkaları, onu da inceleyeceğiz. Yani her türlü bu komutan fullemesi gerekiyor gibilerden geliyor. Geliştirmiş. Eğer bu komutan birliği haritadaysa %5 daha az hasar alıyor. Tamam eyvallah, %5 daha az hasar azaltması. Gelen tüm beceri hasar, combo saldırı, hasar faktörü, karşı saldırı hasarı %15 azaltıyor. Peki burada ne veriyordu? %10 azaltıyordu. Arkadaşlar burada bu hala var. Burada bunlardan %15'i azaltıyor. Bak burada %10 ya. Uzmanlığı ile beraber %15 azaltıyor ve bu etki toplamda 2500 hasar faktörü azalttığında bu komutan Pelin mızrağı becerisi kullanıyor. Buradan da 3000 toplam hasarı azaltması var ya, burada diyor ki gelen tüm beceri hasar, combo hasarı, saldırı hasar ve karşı saldırı hasarı %15 azaltıyor. Eğer ki bu 3000 hasar faktörü geçerse azalttığında bu komutan Pelin mızrağı kullanıyor. Burada bu da 2500 oluyor. Buradan da beceri, combo, saldırı hasar, karşı saldırı hasar azaltması da %15 oluyor. Arkadaşlar geçmiş olsun, bu komutan metaya girdi. Gelir gelmez. Bak gelir gelmez. Şu an yine de söylüyorum. Bu PvP komutanı değildir. Gelir gelmez bu komutanı kullanın. Alın, fullleyin. Beğenmediyseniz de gelin. Abi bu kulayı da kesin, bunu da kesebilirsiniz, her ikisi. Geçelim bakalım diğer komutanımız ya Hector ne alemde? Hector'u da ben merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi Hector'a geçtik. Hector liderlik, çok yoğunluk, destek. Bakalım bu komutan ne aleme geliyor? Çok fazla da bir bilgim yok bu komutanda. Komutanın hedef türü tek hedefi. Tek hedefi vuran komutanlar pek popüler değildir. Öfke gerekmesini bin. Bu becerinin etkileri bu komutan birliği birinci komutanın yeteneklerine bağlıdır. Yani birinci komutanımız eğer ki darbaz, bu komutan ikinci komutan olarak kullanılıyor. Birinci komutan değildir. Tamamen birinci komutan neyse bu onu uygulanıyor. Yani belki darbe hasarı, bu komutanı ilk arkasına koyarsan darbe hasarı becerileri oluyor. Arthur Pendragon'u arkasına koyarsan beceri hasarı oluyor. Combo oluyor. Kinshin'in arkasına koyarsan beceri hasarı oluyor. Tamam. Piyade hedefi birliğe çarpma hasarı verir. Hasar faktörü 2600. Sonraki 2 saniye boyunca yakındaki en fazla 5 müttefik ve dost birliğe ne? Hedef birliğe çarpma hasarı verir. Tamam. Hasar faktörü 2600. Sonraki 3 saniye boyunca yakındaki en fazla 5 müttefik ve dost birliğe %5'te daha hasar azaltıyor. Tamam. Bu gayet mükemmel. Tamam. Süvari her hedefe birliğe karşı 2 combo saldırı başlatıyor. Combo saldırı hasar faktörü 1400. Oğlum 3 saniye boyunca yakındaki en fazla 5 düşman birliğe normalden %5 daha fazla hasar alır. Yakındaki en fazla 5 düşman birliğe normalden %5 daha fazla hasar alır. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu gayet güzel. 2 combo saldırı başlatıyor. 1400. 3 saniye boyunca da yakındaki en fazla 5 düşman birliği normalden %5 daha fazla hasar alıyor. Aksi takdirde hedefin birliğine doğrudan hasar veriyor. Yani başka komutanlara ise
Hasar faktörü 2700 ve 3 saniye boyunca yakındaki en fazla düşman birliğe %5 daha az hasar verir ve saniyede Şimdi anlaşıldı. Diyor ki öfke azaltması da var 15. Hasar faktörü 2700 vuruyor. Eğer ki combo olmasa ya piyade olmasa burada aksi takdirde hedefe birliğinden doğrudan hasar veriyor. 2700 gayet güzel. Yani eğer ki bu komutanı birinci değil, bu komutanı kullanması ikinci komutandır. 3 saniye boyunca yakındaki 5 düşman birliği de yakındaki en fazla 5 düşman birliği %5 daha az hasar verir ve saniyede 15 öfke kaybeder. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu nasıl oluyor? Hasar azaltma, normal hasar artışı, verilen hasar azaltması %5, tamam. Ve öfke azaltması da. Yani düşmandan mı öfke azaltıyor? %15. Tamam. Birinci beceri fena değil. İkinci beceri skin kapasının altında bu komutan birliği %20 intikal hızı, %10 sağlık ve %30 savunma kazanıyor. Tamam. Bu komutan üçüncü becerisi, bu komutanın birliği normalden %10 daha az hasar alıyor. Tamam. Haritada bir birliğe saldırdığınızda birliğin birinci komutan yeteklerine bağlı aşağıdaki etkilerinin biri tetiklenebilir. Piyadede hasar vuruşu verdiğinde hasarının %15 artırma ulaşlığı %50'dir. Oğlum bu ne ya? Saniyede en fazla 3 kez tetiklenebiliyor. Tamam, bekleme süresi 10 saniye. Süvari birlik temel saldırı başlattığında %20 ihtimalde ek bir combo başlatır. Hasar faktörü 400. Tamam. En fazla 3 kez tetiklenebiliyor. %20 ihtimalde 3 kez. Yani 1200. Tamam. Bekleme süresi 10 saniye. Aksi takdirde birlik düşman birliğinize zayıflatma etkisi uygulandığında sonraki 10 saniye boyunca %5 daha az hasar alıyor. Bu etki 2 defaya kadar birikebilir ve süresi 1 yıl daha kazandığında sıfırlanır. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar 3. becerisi de güzeldir. %10 daha az hasar azalıyor. Piyadelere %15 hasarı artırıyor, %50 ihtimal şansla ve 3 kereye kadar tetiklenebiliyor. Bekleme süresi 10 saniye. Tamam. Burada süvariler de yine aynı şekilde 400 1200 %20 ihtimalle vuruyor. Tamam. Buradan da cesur ölümlü. Eğer bu komutanın birliği haritadaki bir birliğe saldırıyorsa, eğer birliklerin birinci komutan piyade veya süvari yeteneğine sahipse her saniye birliklerin bir sonraki 5 saniye boyunca verilen normal hasarını %20 bonus, kazanma şansı %50'dir. Yeniden yükleme süresi 7 saniye. Takdirde her saniye birliklerin bir sonraki 5 saniye boyunca verilen beceri hasarını %30 bonus, kazanma şansı %50'dir. Yeniden kullanabilir, süresi 7 saniye. %20 normal hasar bonusu var. %30'da beceri hasar bonusu var. Şimdi bunu Julian Herman Kinshi bu komutan Bayki Leo abi bu komutan var ya, bu komutan herkese gidiyor. Ama bu free to play'in işi değildir. Tamam. Sonraki becerimizde Dara. Eğer bu komutan birliği sadece bir birim türünden oluşuyorsa %10 daha fazla hasar veriyor. Eğer en az 2 birim türünden oluşuyorsa %10 daha az vuruş hasarı, combo hasarı, saldırı hasarı ve beceri hasarı alırlar. Tamam. Başka buradan da öfke gerekmesini biz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak, Hector da gayet iyidir ama Hector bir tık daha sanki pay to win'lerin işidir. Benim free to play diyecek bir şeyim yok. Yani free to play bunu kullanmamalı. Çünkü burada arkadaşım 2000 vuruş hasar faktörü var. Tamam, eyvallah. Ama geri kalan yani düşmandan öfke kaybettiriyor. 15 öfke kaybettiriyor. %5 de daha fazla hasar veriyor. Daha az hasar alır.
Yani burada %5 daha az hasar azalıyor. %15 tane de öfke kaybettiriyor arkadaşım. Bu gayet iyidir. 2600 tabii ki tak diye şey veriyor. Piyadelere hasar faktörü veriyor. Yani verir. Süvarilere 1400 combo sağlar. Buradan da bir şey darbe hasarı veriyor. Yani her türlü bu komutan gidiyor. Gidiyor ama bir kişi eğer ki, ya ben böyle bir şey söylüyorum. Bu sadece pay to win'lerin işidir. Free to play'ler de yapabilir. Ama bence yapmayın bu komutanı. Bu komutanı bence yapmasına değmez free to play'lere. Çünkü gerçekten free to play'lerin işi değildir. Bunu yayınlardan da tamamen düzgün bir şekilde inceletiriz. Ama bence bu komutan free to play işi değildir arkadaşlar. Çok fazla şans eseri vardır ve bu şans eseri free to play'e kaybettiriyor. Yani benim şu an bir combo süvarim olursa ne yaparım abi? Bellidir. Arthur Pendragon kiminle? Ashille'le. İkinci komutanım yine de Hugo Bin Juana fark. İki kıta mı oluyor? Yani bunu her türlü kullanamazsın. Ne yapacaksın? Mesela Arthur Pendragon'u Philip'le sonra Ashille'i bununla mı kullanıyorsun? Ben böyle bir şey yapmam yani. Çünkü Arthur'u biliyorum ne canavarı olduğunu. Ben bu niye gücümü ikiye böleyim? Başka bir kıtamı daha fazla güçlendiriyorum. Çünkü bu kadar da genel komutanlar ya şey olmuyor. Bunlar tamamen bir pay to win işidir. Yani ben olsam Ashille'i tık tak. Ashil tekrar bak tek hedefte söyleyeyim. Ashil fulllemesi gereken bir komutandır arkadaşlar. Ashil hiçbir şey yok yani. Sınırsız bir komutandır Ashil. Ama bu komutanı asla ve asla yapmanızı ben önermem. Arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.